Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Öncelikle hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım, sizlerle birlikte bu yayınımız içerisinde dolar yasağına değineceğiz. Özellikle bizler için önemli olan bu haber akışıyla birlikte Rusya ve ABD tarafındaki son haberlere değinip dolar kurunu inceleyeceğiz. Dolar kurunu yorumlayacağız. Altını yorumlayacağız. Sterlini yorumlayacağız. Euro'yu yorumlayacağız. Gümüşü yorumlayacağız. Bitcoin'i sizlerle birlikte burada yorumlamaya çalışacağız. Son zamanlarda yapılan Rusya tarafından açıklamalar ve Rusya dost olmayan ülkelere karşı artık bundan sonra petrol ve doğalgazı ruble karşılığı satacağını bildirdi. Ardından da ikinci bir hamle yaparak rublenin değerini altına sabitlemiş oldu. Bugün itibariyle bu haber akışlarını takip etmemizin amacı bizler için de tekrardan gene piyasalardaki önemli hareketleri yakalayabilmek ve ABD tarafından da gene Rusya finans sistemine bomba gibi bir etki yaratacak haber bugün basına sızmış durumda. Bugün yapılan açıklamada özellikle Bloomberg HD'nin yapmış olduğu açıklamalarda sevgili dostlarım ABD Rusya'ya dolar satışını yasaklamış durumda. Rusya'nın temerrüte düşmesi için ABD tarafının elinden geleni yaptığı gözükmekte. Özellikle 4 Nisan itibariyle de arkadaşlar artık Amerika Birleşik Devletleri Rusya'ya ABD satışını ve ödemelerini ABD doları cinsinden yapmasını yasakladı. Bu da Rusya'nın son dönemlerde yaptığı ödeme atağıyla birlikte ABD bu ödeme atağını Rusya'nın kesip Rusya'yı temerrüte düşürmek istemesinden kaynaklı olarak bu haber akışlarını piyasada izliyoruz. Tabii bunların dolara etkisi olacak mı? Tabii ki dolara etkisi olacak. Dolarda gene arkadaşlar yukarı yönlü hareketleri kademeli bir şekilde sizlerle birlikte izlemeye devam edeceğiz. Ayrıca altın tarafında gene Rusya'nın doğalgaz ve petrol satışlarını altına bağlamasından kaynaklı olarak altın tarafında da yukarı yönlü hareketler görülmeye devam edecek. Fed'in Nisan ayı içerisinde bir faiz arttırım olayına girmesi beklenmiyor. Çünkü biliyorsunuz Nisan ayı içerisinde Fed toplantısı olmayacak. Bu da Mayıs ayına sarkacak bir toplantı. O yüzden doları ve altın yatırımcılarının dikkatle takip etmesi gereken en önemli güncel olaylardan birisi de bu. Çünkü altın yatırımcıları bir ay itibariyle yani Mayıs ayına kadar rahat. Çünkü Fed'in herhangi bir faiz arttırım olayı Nisan ayı içerisinde olmayacak. Bu da Rusya tarafından gelecek her türlü haber akışının altın tarafına yarayacağını bizlere göstermekte. Tabii Fed Mayıs itibariyle beklentileri de yükseltmiş durumda. Fed tarafından yapılacak anketler sonucunda gösteriyor ki Fed'in bu seferki Nisan ayını boş geçmesiyle birlikte Mayıs ayı içerisindeki faiz artırışlarını arkadaşlar 0,50 bas puan yapabileceği şeklinde. Bu da dolar tarafını güçlü tutmakta. Yani altın ve dolar el ele gram altın ve gram gümüş tarafını çarpı 2 yönlü ana hedef bölgesine daha da hızlı götürebilir. Gelelim iç tarafta Merkez Bankası'na. Merkez Bankası rezervlerini sizlerle birlikte geçen videomuzda paylaşmıştık. Şu an itibariyle eksi rezerv seviyesinde bir Merkez Bankası ve 2022 yılları içerisinde ödenmesi gereken bir dış borç miktarı maalesef ki kasalarda da bu kadar para bulunmamakta. Bu da içeride doların TL karşısındaki gücünü hala diri tutacaktır arkadaşlar. Zaman içerisinde cari açıktaki dengenin büyümesiyle birlikte Merkez Bankası da dolar kurunu kademeli bir şekilde ben yukarı gitmesine izin vereceğini düşünmekteyim. Çünkü ihracat ve ithalat arasındaki açığın büyümesi Merkez Bankası'nın ve ülke olarak da bizim işimize yarayacak bir durum değil. Fakat doları ucuz tutarsanız piyasadaki fiyatlanmaların daha fazla ithal ürünler üzerine
kaydığını ve ülkedeki dolar çıkışının da ithal mallara yönlendiğini düşünürsek sevgili dostlarım ve Merkez Bankası'nın da bu yıl içerisinde çok fazla miktarda dolar ihtiyacının olmasından kaynaklı olarak iç piyasadan dolar bulma yönüne gitmesinden kaynaklı olarak dolar TL kurunda yukarı yönlü hareketlerinde devam edeceğini ben düşünmekteyim. Bizler için artık yukarıda sizlerle birlikte takip ettiğimiz 14.75 direnç bölgesi mevcut. Aşağıda bizler için en önemli gene destek konumuna geçmiş bölge 14.68 bölgesi. Bu ikisi bir kanal olarak Forex ve Viyop piyasalarını takip eden arkadaşlarımız için takipte kalınabilir. Onun üzerinde ise 14.75 ve 14.87 bölgelerinden geçen diğer bir kanal bölgemiz mevcut. Bizler için stop bölgesi olarak 14.40 bölgesi güzel bir yer olarak hala takipte kalınması gereken, dolar takip eden arkadaşlarımızın da izlemesi gereken bir alan gibi görülmekte. Ana hedef bölgemiz kısada 15 lira 33 kuruş ile 15 lira 50 kuruş arasında dolar TL kurunda yukarı yönlü hareketlerin devamı şeklinde sevgili dostlarım. Buradaki ana hedef bölgemizde bizlerin sizlerle birlikte beklediği kısadaki hedef bölgemiz 15.50 seviyesi. Hemen altın tarafına da bakalım. Kısa piyasaları bir değerlendirelim. Altın tarafındaki son durum, hemen altının onsuyla piyasalara bir giriş yapalım. Altının ons tarafında takip ettiğimiz bir grafiğimiz mevcut. Ve bu grafik içerisindeki hareketlerimiz devam ediyor. Buradaki bizler için büyük kırılımın gelebileceği alan ve boğa piyasasının başlayabileceği alan olarak da sevgili dostlarım altında 1940 dolar seviyesi bizim için önemli bir seviye. Şuradaki 1940 dolar seviyesini altının onsunda yukarıya açtığımız zaman bizler için ilk hedef noktası 1970 dolar seviyesine doğru giden bir altın ons sizlerle birlikte izleyeceğiz. Ve ayrıca bu 1940 dolar seviyesi üzerinde altın ons kalıcı olabilir ise de artık altının ons tarafında da gene bir boğa piyasasının başlayabileceğini sizlerle birlikte söyleyebiliriz. Aşağıda ise takip etmemiz gereken en kritik seviye olarak da 1920 dolar seviyesi göze çarpıyor sevgili dostlarım. Şurada 1920 seviyesi altında kapanışlar bizleri tekrardan 1870 dolarlar seviyesine doğru götürebilir. Yukarıda da 1940 dolar seviyesi önemli bir seviye. Yukarı yönlü hareketleri başlatacak olan bir seviye. Altında da her an patlama yakın gibi durmakta. Buradaki düşen trend çizgisini yukarı yönlü kırar ise sevgili dostlarım takipte kaldığımızı dediğim gibi yukarı yönlü hareketi başlatacaktır. Burada da yükselen trend çizgimiz var bir tane. Bu yükselen trend çizgisinin de 1920 dolardan aşağı yönlü kırılması da aşağı yönlü hareketi başlatır. Buradaki sıkışmayı hep birlikte takipte kalacağız ve altının onsundaki bu 1-2 gün içerisindeki önemli sinyali yakalamaya çalışacağız sizlerle birlikte. Gram altın tarafına hemen geçelim. Gram altında da bizler için önemli seviyelerimiz mevcuttu ve bu önemli seviyeler neticesinde gram altında 1920 doların altına ons altının inmemesiyle birlikte gram altında da artık bizler için şuradaki seviye 900 TL seviyesi güzel bir destek konumunu almış durumda. Bizlerin 910 TL civarında takip ettiğimiz önemli kapanışlar mevcut. Bu önemli kapanışların da ons altın ve dolar bazlı olarak gram altına sirayet etmesiyle birlikte şu bir 950 TL civarına doğru gram altında tekrardan hareketlerin başlayabileceğini söyleyebiliriz. Gram altında da takip edeceğimiz kısadaki hedef bölgesi olarak da 950 TL civarından geçen alan bizler için önemli ve güzel bir alan olarak takibimizde kalacak. Gümüş, hemen gümüşe bakalım. Gümüşte beklediğimiz hareketler manipülatif hareketler şeklinde gerçekleştiği için bir türlü altının onsundaki hareketi gümüşün ons tarafında yakalayamadık. Fakat sevgili dostlarım gümüşün onsunda bu spekülatif hareketler ve gümüş toplama hareketleri
devam ediyor. Özellikle 24.40 seviyesi bizler için önemli bir alan idi. Ve bu 24.40 seviyesi üzerinde gümüşte biz toplanma alanlarını sizlerle birlikte görüyoruz. Gümüşte şu 24.40 ve 25 dolar seviyeleri önemli bir alan olacaktır. 25 doları yukarı kırmayı başarır isek sevgili dostlarım, kısada artık bu hareketin yukarı yönlü başladığını sizlerle birlikte söyleyebiliriz. Şu an itibariyle kısada takip edeceğimiz gümüş onsunda en mantıklı alan olarak da 25 dolar seviyesi gözükmekte. Bakalım 25 doları gümüşün ons tarafı yukarı yönlü kırabilecek mi? Fakat ben hala gümüşün ons tarafında arkadaşlar çok umutluyum ve gümüşün ons tarafında da özellikle şuradaki formasyonun V formasyonunun buradaki kırılımla birlikte çalışacağını ve gümüşün ilerleyen günlerde 30 dolar seviyesini test edeceğini düşünen taraftayım ve buradaki formasyonu şimdilik sizlerle birlikte takipte kalacağız. Buradaki formasyonun çalışmasıyla birlikte gümüşün ons tarafında yukarı yönlü hareketlerin 30 dolara, gümüşün gram tarafındaki hareketlerde ise bizler aşağıda artık 11.20 seviyesini bir destek olarak kabul ediyoruz ve bu destekle birlikte yukarı yönlü hareketlerin 11.80 ve onun üstünde 11.97 şeklinde gelişeceği. Tabi en önemli bizler için kritik olan bölge olan 12 TL üzerindeki tutunmalarla birlikte burada da bizim asıl ana hedef bölgemiz olan gümüş gramda görmemiz gereken hedef bölgesi 13 lira 20 kuruş seviyesine doğru gümüşün gramını da yukarı yönlü hareketlerle birlikte yukarıya çekeceği yönündeki beklentimiz hala devam ediyor. Euro tarafına geçelim hemen. Euro Türk lirasında bizler için önemli kritik seviyeler nerelerden geçiyor? Sizlerle birlikte bunları bulmaya çalışalım. En kritik bölge üzerinde. Evet, Euro'daki hareketler. Şimdi Euro'da şu şekilde bir hareketler var arkadaşlar. Euro bölgesinde özellikle enflasyonist baskı, orada da gene piyasalarda hissedilenin çok üzerine çıkmaya başladı. Yani Avrupa bölgesinin alışık olmadığı bir enflasyonist ortam orada da gelişmekte. Fed'in faiz artışlarına daha fazla Euro bölgesinin de kayıtsız kalmayacağını düşündüğümden dolayı Fed'in faiz artışlarına Euro bölgesinin de eşlik edeceğini düşünmekteyim. Bunların da faiz artışlarına eşlik etmesiyle birlikte Euro tarafında da arkadaşlar yukarı yönlü hareketlerin hızlanacağı yönündeki düşüncem hala yerini korumakta. 15.80 bölgesi kuvvetli bir destek bölgesi olarak Euro'da takip ediyoruz. Hala bu 15.80 bölgesini. Buradaki bir dip oluşumu bölgesidir. 16-12 bizler için bir direnç bölgesi ve yükselişin devamını getirecek bir direnç bölgesi. 16-12'nin yukarıya yönlü kırılmasıyla birlikte kısada 16.43'e giden bir Euro sizlerle birlikte izleyeceğiz. Ve buradan da tekrardan ana hedef bölgemiz olan biraz daha orta vadeli 17 TL civarını Euro TL'de sizlerle birlikte takipte kalacağız sevgili dostlarım. Hemen sterlin tarafına bakalım. Sterlindeki son durum ne şekilde? Bunu da buradan hemen bulmaya çalışalım sizinle birlikte. Evet, sterlin Türk lirası. Sterlin Türk lirasına baktığımız zaman sterlinde de 19.30 civarları bizler için önemli bir direnç bölgesinin geçtiği bölge. Aşağıda bizler için en kuvvetli destek bölgesi ve artık ben sterlinde bu bölgenin altında bir hareket beklemiyorum. Burada 19 TL arkadaşlar sterlinde önemli bir destek konumuna gelmiş durumda. 19 TL üzerinde gene sıkışmanın devam ettiği önemli bir alan. Bu alana da sizlerle birlikte bakalım. 19 TL ve üzeri 19.70. Burada da 19 TL aşağıda önemli bir destek bölgesi ve 19.70 aralığı sıkışma bölgesinin yaşandığı alan. Burada sterlinde ilerleyen zamanlar içerisinde bizlerin arkadaşlar bu 19.70 seviyesini yukarı yönlü kırıp sterlindeki hareketlerin ben
20 lira seviyelerini tekrardan test edeceği düşüncem hala geçerliliğini korumakta. O yüzden sterlin takip eden arkadaşlarımız İngiltere Merkez Bankası faiz artırışlarına da dikkat etsinler. Çünkü orada bir enflasyon korumalı faiz artışları başladı. Bu da sterlin üzerinde özellikle gelişmekte olan bölgeler için birer tehlike oluşturacaktır. Yani şu şekilde sterlin bulmak da zorlaşacaktır. Aynı dolar kurunda olduğu gibi ve yukarıdaki hareketler kademeli bir şekilde 20 lira civarına doğru sterlini götürecektir diye düşünmekteyim. Bitcoin tarafına hemen geçelim. Bakalım Bitcoin tarafında bizlerin dikkatle takip etmesi gereken önemli seviyeler. Evet, Bitcoin'de çok güzel rakamları yakaladık. Bitcoin takip eden arkadaşlarımız özellikle bizlerin şurada kırılımlarda retest şeklinde hareketlerin gelebileceği bir alan mevcuttu. Ve bu alan içerisinde retesti görüp yukarı yönlü hareketleri gerçekleştirdik. 44.000 seviyesinden tekrardan bir dönüş yaşadık. Şimdi hareketler bir miktar 48.000 ve şurada gördüğünüz arkadaşlar 46.000 seviyesi arasında şekillenecektir. 48.000 ve 46.000 seviyesi arasında gitgeller bir müddet yaşandıktan sonra Bitcoin şuradaki tepe noktası olan 51.000 dolarlar seviyesine doğru tekrardan hareketlerine devam edecektir. Benim düşüncem bu yönde. Bitcoin'de açık ve net yukarıya yönlü hareketler, aşağı yönlü hareketler birer alım. Yukarıya yönlü hareketlerde ise kademeli 48.000 46.000 dolar aralığı artık bir alım fırsatı ve al-sat işiyle uğraşanlar, Forex ile Viyop'la uğraşanlar için bir al-sat aralığı durumuna geçmiş durumda. Altcoin'lerde takip ettiğimiz ve sizler için sunduğum Shiba'dır, Dogecoin'dir. Biliyorsunuz kısa vadeli bir paket, kısa bir videosu yapmıştık. Ve orada da gördüğünüz gibi yaptığımız günün ertesi gününden itibaren güzel karlar alınmaya başlandı. Buradaki yaptığımız analiz sonucu. Evet sevgili dostlarım, piyasalara genel bir bakış yaptık. ABD'nin Rusya'ya karşı hamlelerini sizlerle birlikte inceledik. Bütün bunların neticesinde sizlerle birlikte piyasalara genel bakış yapıyoruz. İnşallah videolarımız hoşunuza gidiyordur. Videolarımız hoşunuza gidiyorsa kanalımıza bir beğeni atmayı, kanalımızı dışarıdan takip eden tüm dostlarımızı, arkadaşlarımızı da kanalımıza abone olmaya davet ediyorum. Hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı oruçlar diliyorum. Oruç tutanların Allah oruçlarını kabul etsin diyorum. Hoşça kalın sevgili dostlarım.